Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgümüzü bu güzel ipimizle başlayacağız arkadaşlar. İpimin markası Nako Elite Babye. Evet hanımlar, Nako Elite Babye orta kalınlıkta güzel bir ip. Şöyle arkadaşlar. Evet, rengimiz de pembe, güzel bir renkle sizlere bu güzel modeli anlatacağım inşallah. Ajurlu modellerden bir model yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz, dilediğiniz tüm örgülerde kullanabileceğiniz harika, güzel bir model. Hazırsanız hanımlar buyurun modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Şöyle 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar bu güzel modelimiz için. İlmeklerimizi toplayarak modelimize başlayalım. Evet, hemen ipimizin göbeğinden İpimizi alalım. Bu modelimiz için sevgili hanımlar 2 ve 2'nin katlarına ihtiyacımız var. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmek sayılarıyla modelimizi kuracağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimi hazırladım. Sizler de ne yaparsanız yapın bu şekilde ilmekler atarak başlayacaksınız. Hemen şu şekilde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Ben 20 ilmekle modelimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzünde bir hazırlık sırası yapıp modelimizi ön yüzde kuracağız arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi alıyorum, modelimin arka yüzünde hazırlık sırasındayım. Şöyle bir sıra düz örgü yapacağız. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa bir model anlatacağım için lastik modeli uygulamadan şöyle bir sıra düz örgü yaparak ön yüze geçeceğim, modelimi kuracağım. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz tüm lastik modellerinden modelimize uygulayabilirsiniz. Her lastik modeli bu güzel modelimize uyum sağlayacaktır. Hem güzel hem hafif güzel bir model. Evet, ajurlu modellerden bir model yapacağız. Hem görüntüsü hem güzelliği harika bir model arkadaşlar. Evet, şöyle ben bir sıra düz örgümü yaptım hanımlar. Hemen modelimizin ön yüzüne geldim ve modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Hemen burada bakın şöyle 2 düz, 1 dola, 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 2 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde hazırlamış olduk. Evet hanımlar, hemen modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi bu şekilde aldık. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hanımlar, bir kereye mahsus zemin hazırlığında bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonraki modellerimizde nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Bir kereye mahsus başlangıcımız bu şekilde, yeni başladığımız için modeli. Zemin hazırlığı. Yani modelin içinden bir bölüm ama hani hazırlık olduğu için bir kereye mahsus bunu yapıyoruz temelinde modelin. Daha sonra ilerleyen bölümünde şimdi anlatacağım arkadaşlar. Evet, modelimizin arka yüzünden de bu şekilde ördük. Şimdi bakın şöyle bir görüntümüz var.
Şimdi modelimizi, ajurlarını artık nasıl, nerede, nasıl kullanacağımızı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ördüm. Bir doladım. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın. Bir tane yanına düz ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bakın burası bir model arkadaşlar. Burası bir model. Bir doluyorum. Bakın buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanına bir tane daha düz ilmek alıyorum. Bir doluyorum. İkinci modelimizi kurduk. Şimdi üçüncü modelimizi kuruyoruz. Hemen iki ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane daha düz ilmek aldım. Doladım. Hemen diğer modelimizi kuruyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Yanına bir düz ilmek alıyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tane hemen düz yanına ilmek örüyoruz. İki ilmeği ördükten sonra yanına bir tane düz ilmek örüyoruz. Şöyle göstereyim hanımlar. Buradaki iki tane düz ilmeğin ortasında biz dolama yapıyoruz. Yani bakın bu iki düz ilmeğin ortasında dolama yapıyoruz. Sonra buradaki düz ilmeği ve burada bir önceki sırada arttırmış olduğumuz ilmeği ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane yanına düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bu şekilde modelimizi hazırlıyoruz. Yanına bir tane düz ilmek, dola. Bakın doladık. Yine iki ilmeği birlikte ördük. Yanına bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bakın buradaki dolamayı unutmayacağız arkadaşlar. Bakın burada bir hemen girişinde dolamayı yapmadık. Bakın buradaki dolamayı unutmayacağız ki modelimizde, ilmeğimizde eksilme olmasın. Evet, hemen şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ajurlu güzel bir örgü modeli hanımlar. Bazı arkadaşlarımızın tabiriyle delikli güzel bir örgü modeli. Bakın arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, tekrar modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi burada hanımlar bir modelimizi kurmuş olduk. İkinci bir model yine yapacağız şimdi. İkinci bir modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Nasıl kaydıracağız? Hemen buna dikkat edelim. Modelimiz iki sırada bir kendini tamamlıyor ama kaydırmalı bir model olduğu için 4 sırada kendini tamamlıyor. Evet, kenar ilmeğimizi aldık. Bakın burada bir kez doluyorum. Pardon, dolamıyoruz. Sonda dolayacağız. Bakın kenar ilmeğimizi aldık. 2 ilmeği birlikte ördüm. Hemen yanına bir ilmek aldım. Bir doladım. Bakın iki düz ilmeğin arasında dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanına bir tane, bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Düz ilmek alıyorum. Bakın iki düz ilmeğin arasında dolama yapıyorum. Yine burada 2 ilmeğimi birlikte aldım. Yanına bir düz ilmek aldım. Bakın bu şekilde. Bir doluyorum. Bakın iki düz ilmeğin arasında dolama yapıyoruz. İkisini bir ördüm. Yanına bir ilmek aldım. İki düz ilmeğin arasında bir dolama yaptık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bir doladık. Tekrar bakın bu şekilde. Bir doladım. 2 ilmeğin arasında. İkisini bir ördüm. Bir düz ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ördüm, doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm, doladım. Bakın burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanına bir düz ilmek alıp kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, ikinci modelimizin bakın kaydırma bölümünde bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzünde yaptığımız işlem
Sadece ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Sadece ters örgülerle modelimizi kuruyoruz. Evet, modelin arka yüzünde bu şekilde ters örgüler yapıyoruz. Herhangi bir işlem yok arka yüzünde. Ön yüzde modelimizi kurduğumuz zaman arka yüzünde ters örgülerle sıra sonuna kadar ters yapıyoruz. Evet, şimdi bakın hanımlar, modelimizi de kaydırdık. Modelimiz de ortaya çıktı. Şöyle güzel bir model oldu bakın. İlk iki sırasında ne yaptık? Normal ördük. Daha sonra üçüncü sırasında ve dördüncü sırasında da modelimizi kaydırdığımız için bakın şöyle harika güzel bir model ortaya çıktı hanımlar. Şimdi burada sevgili hanımlar yapacak olduğumuz işlem, ilk modelimizi nasıl kurduysak burada tekrar aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Hemen bakın birinci modelimi, yani modeli kaydırmadan önceki ilk sıramızı nasıl kurduysak burada şimdi o şekilde kuracağız. Bu iki sırayı önden yapıp arkadan ters geldikten sonra üçüncü sıraya geldiğimizde de buradaki şu an tamamlamış olduğumuz modeli yaptığımız gibi yapacağız. Hemen başlayalım. Biz size başlangıcını göstereyim. Bakın ilk modelimi nasıl kurduysam burada bir tane düz yapıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir düz. Bakın burada iki tane ilmeğim var. Hemen burada bir tane doluyorum bakın. İki düz ilmeğin arasında bir dolama yapıyoruz. İkisini birlikte ördüm. Hemen yanına bir düz ilmek aldım. Bakın iki düz ilmeğin arasında bir dolama yaptım. Yine burada iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yanına bir düz aldım. Bir doladım. Tekrar bakın iki düz ilmeğin arasında dolama yapıyoruz. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm. İki düz ilmeğin arasında bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yanına bir düz aldım. 2 düz ilmeğimin arasında bir dolama yaptım. 2 ilmeği ördükten sonra bir tane de düz ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ördüm, bir doladım ve iki ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde de tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın ilk modeli nasıl kurduysam ikinci modelimizi de aynı şekilde kurmuş olduk. Normalde modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Ama modelimiz kaymalı bir model olduğu için 4 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz. Evet bakın arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters ördük. Hem kolay hem güzel hem de gösterişli ajurlu bir model sevgili hanımlar. Muhteşem oldu arkadaşlar modelimiz. Kolay ajurlu iki şiş örgü modelimizin yapılışını sizlere en güzel şekliyle anlatmaya çalıştım. Harika oldu. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaptık. Şimdi de ikinci modelimizin üçüncü ve dördüncü sıralarında nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi ben sizlere iki model anlatmış olacağım. Bir model hemen üzerindekini de anlatayım arkadaşlar. Sizin için daha kolay ve pratik olsun. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Burada sevgili hanımlar bakın. Hemen şu düz ilmeğim ve yanındaki ajurlu ilmeğimizi aldık. Yanına bir düz ilmek aldık. Bir doladık. Burada iki ilmeği tekrar birlikte aldık. Bir yanına bir düz ilmek aldık. Bakın iki düz ilmeğin arasında dolamamızı yaptık. Bu şekilde. Sonra iki ilmeği birlikte ördük. Bir düz aldık. Bir doladık iki düz ilmeğin arasında. İkisini bir ördük. Bir düz dola. İki ilmeği birlikte ör. Bir düz dola, iki ilmeği birlikte ör, bir düz bir dola, iki ilmeği birlikte ör, bir düz bir dola,
2 ilmeği birlikte ör. Bir düz bir dola. 2 ilmeği birlikte ör. Bir düz ve kenar ilmeği. Modelimizin arka yüzünde de yine ne yapacağız? Tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra başına geleceğiz. Ben sizler arkadaşlar bir modelde anlarsınız ama iki model üzerinden anlattım. Bakın arka yüzünde de tüm ilmekleri ters örerek sıra başına geliyoruz. Evet, inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Muhteşem oldu bu güzel modelimiz. Kolay, ajurlu iki şiş örgü modeli yapılışını sizlere anlattım en güzel şekliyle. İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Çünkü modelimiz çok amaçlı, harika bir model. Dilediğiniz, istediğiniz tüm örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Evet hanımlar, bakın şöyle. Bakın güzel bir model oldu. Bakın. Sizlerin sevdiğiniz modellerden ajurlu bir model arkadaşlar. Harika oldu modelimiz. Şimdi modelimizin bir de ilerlemiş halini görelim arkadaşlar. Evet, modeliniz ilerleyince böyle bir güzellik ortaya çıkacak hanımlar. Modelimiz oldukça güzel, şık, bakın gösterişli, harika bir model. Evet, bence muhteşem oldu modelim arkadaşlar. Bakın şöyle harika, hem de pamuk gibi yumuşacık arkadaşlar. İnanın yumuşacık, bebek örgülerinde, bay bayan örgülerinde kullanabileceğiniz, renk tonunu güzel ayarladığınız sürece harika bir model. Bakın şöyle. Evet, kolay ajurlu iki şiş örgü modeli yapılışını sizlere anlattım. Dilerseniz yakadan başlamalı örgülerde de bunu kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde kol olarak düşünün. Çok güzel olur. Yakadan başlamalı yeleklerde de şu şekilde inecektir arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, çok zarif, çok güzel bir model. Evet hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Bu güzel modeli benimle birlikte sizler de hazırlamış yapmışsınızdır. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bir emoji olsun, bir beğeni olsun bırakırsanız videoma çok sevinirim arkadaşlar. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.